Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Piyasalarda yer yerinden oynadı. Powell'dan açıklamalar geldi. Powell sinyali verdi. Peki piyasalarda son durum nedir? Gelin isterseniz genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni, bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Piyasaların beklediği o açıklama dün Powell'dan geldi. Powell'ın açıklamalarıyla beraber piyasalarda oynaklık has safhaya ulaştı arkadaşlar. Tabi gelen açıklamalar önemliydi. Özellikle bunları bir sinyal olarak algıladı piyasa ve birçok enstrümanda diplerden dönüş aldığımızı ben düşünüyorum. Onları değerlendireceğiz ama şöyle bir açıklamalara bakalım. Powell öncelikle açıklamalarına böyle birazcık güvercin tonda başladı. Daha sonra birazcık şahinleşti. Adeta böyle aba altından sopa gösterdiğini söyleyebilirim. İlk başta dedi ki enflasyonu %2'ye geri döndürmek için elimizde birçok seçeneğimiz var ve bunu yapacağız, başaracağız dedi. Önümüzdeki 2 toplantıda 50 bas puanlık faiz artışı muhtemel senaryo dedi. Yani buraya kadar normal aslında. Bildiğimiz şeyler 75 bas puan vesaire anılmadı. Bunlar birazcık daha güvercin açıklamalardı. Ama sonra dedi ki enflasyon düşene kadar faiz artırmaya devam dedi. Yani bak piyasalara işte enflasyon artıyor ama biz buradayız. Amerikan Merkez Bankası olarak buradayız diye piyasalara adeta aba altından sopa gösterdi. Şimdi bu arada bugün de İngiltere'den enflasyon verileri bekleniyordu. %2,5 oranında geldi arkadaşlar. İngiltere'de son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamı. Bakın dünyada enflasyon aldı başını gidiyor. Amerika'dan gelen açıklamalar işte enflasyonu %2'ye döndüreceğiz vesaire. Onlar da biliyor bunun kısa vadede mümkün olmadığını ama piyasalara bak biz buradayız mesajı veriyorlar. Piyasaları rahatlatmak için birazcık daha gelen açıklamalar bu yönde. Tabii aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmiyorlar. Peki dolar TL. Şimdi dolar TL ile başlayalım ve tüm enstrümanları şöyle genel bir piyasa değerlendirmesi şeklinde analizini yapalım. Şimdi dolar rekorlar kırdı. 15.95'e giden bir dolar TL. Şimdi dolarda gün gün verdiğimiz hedeflerin hepsi tek tek geliyor arkadaşlar. Özellikle geçtiğimiz 2,5-3 hafta öncesinde FED toplantısı sonrası bakın dolarda hareket başlıyor dedik. Bir senaryoları çizdik ve bu dirençlerin hepsi tek tek test edildi. Haftayı 15 civarlarından kapatan dolar TL 15.40'lardan kapatan dolar TL yeni haftada 15.95 15.96'lara kadar yükseldi arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bakın burada bahsettiğimiz 15.75 direnci vardı. Burayı direkt kırdı. Onaya geldi. Bakın burada tutundu. Görebiliyorsunuz şurada ve tekrardan yükseliş başladı. Maalesef 15.75 direnci de kırılmış durumda. Ben size şunları söyledim. Dolarda benim çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Ve maalesef dolar bir atağa hazırlanıyor. Şimdi 15.75 üzerine kaldıkça ki kalacağını ben düşünüyorum. Maalesef doların hedefi 16.40-16.50 aralığı arkadaşlar. Eğer oralarda aşılırsa maalesef hedefleri daha da yükselir. Ama orada bir direnç var. Orada bir set var. Orada bir satıcılı bölge var. Orası tutarsa oradan tekrardan geri dönüşler alabiliriz. Ama şu anlık 15.75 üzerinde kaldıkça 16.40-16.50 aralığına doğru yükseliş devam edecektir. Bu aralıklarda bakın absürt satışlar da geliyor. Mesela dün 15.95 test etti. 15.74'lere kadar bir satış geldi. Ama piyasa çok hızlı toparladı ve burayı destek yaptı. Tekrardan test edilir mi? Herhangi bir satışta herhangi bir müdahalede tabii ki 15.75'ler destek olarak çalışacaktır. Ama bu direnç hacimli olarak kırıldı. Göstergeler pozitife döndü. Öncü göstergeler pozitif yaktı. Ve dolar 16.40'a doğru yol alacak gibi duruyor. Tehlikeli nokta haftalıklarda da bakın MACD al vermek üzere yani birkaç haftası var. Umarım hani 16.40 16.50 aralığı test edilse bile orası tutar tutmazsa çünkü
Dolarda belki de yeni zirveler konuşulmaya başlanır. Belki onları konuşmak için şu an erken ama 15.75 üzeri 16.40'lar dolar TL'de hedef. Euro TL'de son zamanlarda dikkatimizi çeken TL paritesinde olan bir paraydı. Analizlerini yapıyorduk. 16.60'larda aşıldı. Şimdi 16.60 üzeri kaldıkça haftalıklarda hedefi 17.80'e doğru yol alacaktır. Günlükte bakın bu da göstergeler pozitif bir şekilde devam ediyor. Şimdi gram altın ve ons altın. Ons altın tarafında arkadaşlar gelen Powell'ın açıklamalarından sonra piyasada tabii bir oynaklık arttı. Özellikle 1830'lara kadar tekrar yükselen altında işte tekrardan satışlar gördük 1800 dolarlara kadar. Ben pazartesi günü çektiğim videoda sizlere şunu aktardım. Bakın altında dibi bulduk. Ons altın 2018'in Ağustos ayında başlattığı yükselen trendinde günlükte bu yükselen trende kadar düştü. Buraya dokundu ve altında artık yükselişlerin devamını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte altın katlayarak yoluna devam edecek. 1780 dip seviyesi olacaktır. 1800 seviyeleri artık destek. Bir sonraki hedefimiz 1850 civarları, oranın aşılmasıyla önümüzdeki dönemlerde 1900 dolara doğru altındaki yükselişin ben devam etmesini bekliyorum. 1780'lere dokunmasıyla altında dibi bulduk arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim ve hedefimiz 1850 ve 1900 dolar civarları. Peki ons altın nasıl satın alabilirsiniz? Eğer ki FX gibi kaldıraçlı platformlarda işlem yapmıyorsanız arkadaşlar, ons altına sabit stabil bir coin olan, sürekli ons altının fiyatı aynı olan PAXG'yi her büyük borsadan satın alabilirsiniz. Aşağıda benim referans linklerim vesaire var. Oradan kayıt olup eğer ki üyelikleriniz yoksa oralardan satın alabilirsiniz. Mesela şu an ons altın 1818 dolarda, bakın PAXG'nin de fiyatı 1818. Ben bu civarlardan alırım. 1800 dolara gelirse oradan da alırım. 1900 dolara kadar tutarım. Bu da alternatif dijital, nasıl altın alınır merak ediyorsanız bu şekilde satın alabilirsiniz. Güzel bir kar oranı bekliyorum. Sizler de bu kar oranını kovalayabilirsiniz. Peki gram altın. Şimdi gram altında arkadaşlar yükselişler başladı. Yükselişlerin devamını bekliyoruz. Size özellikle şunları aktardım. 900 TL civarlarındayken bakın gram altın 10 TL düşmüş, 15 TL'ye çıkmış. Çok önemsemeyin. 900 civarları gram altın için orta ve uzun vade adına alım fırsatıdır diye üstüne basa basa söyledik. Düğünü olanlar için, borcu olanlar için alım fırsatıdır. Son tren kalkıyor, buradan alınır dedik. Peki geldik şimdi 930 küsürlere, buradan alınır mı? 920-930 aralığı benim için yine alım fırsatıdır. Çünkü orta ve uzun vadede yolu uzun. Gram altında yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda, günlerde daha da hızlanacaktır. 960 civarları ikinci hedefimiz. Bakın ilk hedef 925'ti, ikinci hedef 960. Yukarı daha sonra 990, 985 TL'ler var. Orta ve uzun vadede bakın, orta vadede tutan, gram altını elinde tutan kazanacak. Çünkü orta ve uzun vadede benim hedefim 1470 TL civarları. Ve bu yükseliş çok hızlı gelecek. Ben size onu söyleyeyim bir kere. Özellikle 1000 TL üzerine yerleştiği zaman 1470 TL civarları orta ve uzun vadede, bakın altını çiziyorum. Orta ve uzun vadede hedefimiz, orta ve uzun vadeden kastımız nedir? Orta vade 6 aya kadar olan süreler, uzun vadesi 6 aydan daha fazla olan süreler. Ha bu değil ki 6 ay gibi bir sürede gelecek. Daha erken de gelebilir. 1-2 ayda da gelebilir. Birazcık daha zaman da alabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size, ama orta ve uzun vade 1470 TL hedefini kovalıyoruz. Kısa vadede ise 940 üzerine 960-985'lere doğru çıkışın devamını bekliyoruz. Şimdi gram gümüş TL, bakın burada da 10,5-11 TL civarları alım fırsatları dedik. 11 üzerine attık. 11.30 direncine gidiyoruz. Daha sonraki hedefimiz 12.30. 12.30 aşıldığı anda 13,5 TL civarları. Burada da dipten dönüş aldık. Yükselişlerin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi petrole bakalım. Petrol tarafında da 113 dolarlara geldik. 115'ten bir satış yedik. Bu aralıklarda biraz gezinebilir. Özellikle 105 dolara doğru tekrardan düşebilir ama 105 ile 115 dolar arası gezinmesi devam edecektir. Şu an 115'ten reddediği için 105 dolarlar gelebilir. Burası destek olarak çalışır ve tekrardan
toparlar, 110-115 dolarlara gider arkadaşlar. Petrolde dolar endeksi gevşiyor. 104 üzerinde kalıcı olamadı. 104 üzeri bir iki gün daha kalamazsa 102.30'lara 101.30'lara doğru gevşemeler görebiliriz dolar endeksinde de. Platinum palladium, evet, ons altında dönüş aldığımıza göre platinum palladium'da değerlendirebiliriz. Platinum palladium içinde dipten dönüş aldık 1840'lardan. Şu an 2060 dolar civarlarında, hedefimiz 2520 dolarlar. Daha sonra da 3000 dolarlar olacak ama şu 2520 doları bir görelim. 1830'dan bakın desteğimizi aldık. Şu an 2060, 2520'ler Palladium'da hedefimiz arkadaşlar. Peki Platinum'dan ne bekliyoruz? Platinum'da 900 dolarlardan dönüşümüzü aldık. Şu an 1060 dolarlar. Hedefimiz şu an ise 950 dolar civarlarında. Burada da yükselişlerin devamını bekliyoruz. Bakın günlükte her şey pozitife dönmeye başladı. RSI 50'nin üzerine atıyor. Gayet pozitif. Platinum'da da yükselişlerin devamını bekliyoruz. Peki kripto paralar. Gelin isterseniz kripto paraları bir konuşalım. Kripto paralar demişken size kısaca bir oyun projesinden bahsetmek istiyorum. Oyun projelerine karşı olan ilgimi biliyorsunuz. Ara ara Twitter'dan, yeri geldikçe de YouTube'dan bunları dile getiriyorum. Peki niye hoşuma gidiyor? Mantık şu arkadaşlar: hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir şey satın almadan sadece oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Yani başka bir deyişle oyun içerisinde başarı elde edip, işte bunlar canavar öldürme vesaire olabilir, içerisinden çıkan itemler olabilir. Kendi oyun içerisinde kullandıkları kendilerine ait genellikle bir jeton olur. Ona dönüştürüp daha sonra da onu gerçek paraya dönüştürüp onu da MetaMask cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Başka bir de işte oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Yani oyun projelerinin aslında en çok ilgimi çekmesinin sebeplerinden bir tanesi budur. Eğer ki videonun buraya kadar ilginizi çekmediyse videoyu 2-3 dakika ileri sarıp analizlerle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ama kripto paralarla ilgileniyorsanız kesinlikle bu tarz şeyler hakkında bilgili olmanızı tavsiye ederim. Bahsedeceğim projenin ismi Meta Elfland arkadaşlar. Kendisi GameFi Play to Earn tabanında bir oyun. Ben size oyun projelerinin mantığından bahsedeyim. Oyun projelerinde genellikle oyun içi kullandıkları bir jeton olur. İşte oyun içerisinde başarı elde ettikçe vesaire bu jetonlardan kazanırsınız. Daha sonra işte kendi web sitelerine gelip buradan MetaMask cüzdanınızı vesaire bağlayıp o jetonları satıp gerçek paraya dönüştürebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bazıları sırf bunu para kazanmak için değil de oyun içi karakterini güçlendirmek için vesaire kendi web sitelerine gelip gene aynı şekilde MetaMask cüzdanını bağlayıp buradan o jetonları alıp karakterlerini güçlenip oyun içi daha fazla jeton kazanmaya çalışabiliyor. Tabi bu da oyuncuların kendi tercihi. Yani kendine ait bir jetonu var arkadaşlar. Ve ara sıra işte bu oyun projeleri daha fazla piyasada yayılmak adına kendi NFT'lerini ön satışa çıkarırlar. Bu projede de mantık aynı arkadaşlar. Hatta 25 Mayıs'ta bir tane NFT ön satışları var. Bunu da belirteyim. Şimdi oyun içerisinde kullandıkları kendi tokenlarının ismi Melt. Melt adında bir token arkadaşlar. Kendisi dediğim gibi Play to Earn tabanında bir oyun. Şöyle yol haritasına bakmak istiyorum. Kendi web sitelerinden de bakabiliriz. Ee, Şöyle açmak istiyorum. Bakın 2021'in son çeyreğinde çıkmış bir oyun. White Paper'ındaki yol haritasındaki tüm her şeyi gerçekleştirmiş. 2022'nin ilk çeyreğindekileri de gerçekleştirmiş. Şu an ikinci çeyreğindekileri gerçekleştiriyorlar. İşte 2022'nin ikinci çeyreğinde Afrika'ya, Kore'ye vesaire yayılmak gibi hedefleri var. Yine NFT ön satışları var. Ve oyun şu an beta sürümünde. Tam sürümünü çıkarmak için uğraşıyorlar. Yine aynı şekilde oyunun kurucularına baktığımızda şöyle bir Jason Kivok adında CEO'ları var. Diğerlerine baktığımızda zaten genellikle hepsi ekonomi alanında master yapmış kişiler. Bolca başarıları var. Aslında oyun projelerini takip edenler için tanıdık isimler de var burada. Evet dostlar, size kısaca bir de oyunun oynanışını göstereyim. Bakın buradan kendi web sitelerinden girdim. Daha sonra oyuna giriş yapıyorum. Kayıt vesaire olabilirsin. Şu an oyun beta sürümünde. Tam sürümünde bekleyebilirsiniz yani oynamak için. Oyunun mantığı şu: bir tane karakteriniz oluyor. Onu güçlendiriyorsunuz. Daha sonra işte düşmanlarla vesaire savaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya tıkladık. Ee, Az önce savaştığımdan dolayı şu an bana ödüller verdi. Ve buradan bakın bu şekilde tıklıyoruz mesela. Ve savaş alanına gönderiyor. Buradan işte düşmanlar buluyorsunuz. Zaten kafalarında böyle savaş işareti oluyor. Buradan start'a vesaire basıyoruz. Bunlar sonra daha sonra savaşıyor. Oradan size itemler düşüyor. Bunları işte oyun içerisinde kendi karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Veya işte kendi tokenlarından
jetonlarını dönüştürüp gerçek paraya da dönüştürebilirsiniz. Bu tarzda bir oyun incelemenizi tavsiye ederim. Hani bu sektörle ilgileniyorsanız bunlar hakkında da mutlaka bilginiz olsun. Videonun altında tüm linkler var incelemek isteyenler için dostlar. Evet, Bitcoin dünkü açıklamalarla beraber yine bir tık satışı ise de aynı bant arasında gezinmeye devam ediyor arkadaşlar. 31 bin ile 29 bin dolar arasında gitgeller devam ediyor. Ben size Bitcoin için şunu diyebilirim. 2-3 gün içinde sert bir hareket gelmek zorunda. Bu hareketin pek yönü ne olacak? Eğer ki 31 bin 200 üzerine atamazsak maalesef tekrardan bir 26 bin 500 dolarları test eder. Ama şu anlık güçlü durduğunu söyleyebilirim. Özellikle 28.800 desteği güzel çalışıyor. Ve bu hareketi yapması muhtemel. Yani yukarı yönlü yapması muhtemel. 31 bin dolar üzerine atmamız lazım. 2-3 gün içinde onu bir kere belirteyim. Ben yukarı yönlü bir hareket bekliyorum açıkçası. Hani iki senaryo var zaten. Ben bu hareketi yukarı yönlü bekliyorum. Özellikle 31.300 üzerine attığımız an 33 bin dolar, daha sonra 35 bin dolarlara doğru bir çıkış hareketi beklentim var. Çünkü çok fazla geri geldik. Çok fazla piyasa bu Luna olayıyla manipüle edildi. Ve artık bir yükseliş gelmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden benim beklentim yukarı. Kripto paralarda 28.800'leri kaldıkça 31.300 üzerinde 33.000 ve 36.000 dolarları doğru bir çıkış hareketi bekliyorum. Dediğim gibi 2-3 gün içerisinde bu hareket gelmek zorunda. Benim beklentim bu şekilde. Ters bir durum olursa 26.500 tekrardan test edilir ama oralardan tekrardan toparlama beklerim. Kripto paralardaki son durumda bu şekilde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.